Benim bakış açıma göre Amerikan önderliğindeki yapı ciddi krizlere sahip. Bu liberal uluslararası düzen dediğimiz şeydir. Aksi takdirde kurallara dayalı düzeni korumaktan söz etmeyiz. Bu nedenle BRICS sürecini güçlendirmemiz gerekiyor. Bu süreç devam edecek. Bu süreç çok kutuplu dünya mimarisini pekiştirdi ki Hindistan, Çin gibi ülkeler ve Türkiye gibi ülkeler bunu gerçekten görselleştiriyor. Ancak bundan daha önemlisi, aynı zamanda birleşmiş bir küresel güneye ihtiyacımız var. Biliyoruz ki küresel güney henüz tam anlamıyla birleşmiş değil. Hala net değiliz. Bence BRICS aradaki boşluğu kapatmak için bir fırsat. Merhaba sayın harici takipçileri. Bugün Hindistan'dan gelen Yanagata Panda ile özel bir röportaj için birlikteyiz. Kendisiyle Hint-Pasifik stratejisi ve güvenlik politikaları üzerine konuşuyor olacağız. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Öncelikle size şunu sormak istiyorum. Trump'ın yenilenmiş kabinesiyle önce Amerika politikasının Hint-Pasifik güvenlik mimarisi üzerinde nasıl bir etkisi olacaktır? Ve özellikle Çin'in duruşunu dengeleme konusunda bu nasıl ilerleyecektir? Hindistan'ın bu bağlamda kendisini kilit bir müttefik olarak nasıl konumlandırması bekleniyor? Davetiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle konuşmak büyük bir keyif. Bildiğiniz gibi Hindistanlıyım ama şu anda Stockholm'da yaşıyorum. Ve Stockholm, Güney Asya ve Hint-Pasifik Merkezi'nin başkanlığını yapıyorum. Bildiğiniz gibi ICDP merkezi. Avrupa'da Trump hakkında duyduğum ilginç bir tartışma var. Trump'ın fikirleri giderek daha büyük hale geliyor. Eğer hatırlarsanız onun ilk fikri Amerika'yı yeniden büyük yapmak. MAGA kültüründen bahsediyorsunuz. Evet, doğru. Bu fikri tüm dünyanın zor bir durumda kabul etmek zorunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü Trump hiçbir taviz vermeyecek. O güçlü bir lider olacak ve bazı ticari anlaşmalar yapacak. Tüm dünya buna hazırlıklı hale geliyor. Benim şu anda bulunduğum Avrupa dahil. Trump'ın dünyaya başarıyla sattığı şey şu. Bu benim fikrim ve siz bu fikri takip etmelisiniz. Ve bu bir tuzak. Bence dünya bu tür bir tuzağa düşüyor. Ve bu konuda gerçekten dikkatli olmalıyız. Trump sadece bir Amerikan lideri. Amerika'nın geleceğini belirleyen kişi değil. O sadece bir dönem daha burada olacak. Ve bunu göz önünde bulundurmalıyız. Ama planlamasında ilginç olan şey şu. Buradayım ve benimle ticaret yapmak zorundasınız diyor. Bu durumdan bir iyimserlik çıkarmalıyız. Bir kötümserlik yerine iyimserliği tercih etmeliyiz. Bu iş odaklı bir liderle karşı karşıya olduğumuz anlamına geliyor. Trump işlemleri yönlendiren bir lider ve Amerikan dünyasının her zaman benimsediği tek kutupluluk eylemini sürdürüyor. Bu yüzden o sadece ilk seçimde değil, bu seçimde de kazandı. Bence burada gelişmekte olan ekonomiler, özellikle Türkiye, Hindistan, Çin gibi ülkeler ve bazı BRICS Plus ülkeleri için kendilerini hazırlamaları gereken bir alan var. Her biri güçlü Amerikan anlatısıyla başa çıkmalı. Bu, kaybolmuş anlatıyı gelişmekte olan dünyanın birbirini tamamladığı bir anlatıydı. Bu kaybolmuş anlatıyı yeniden canlandırmamız gerekiyor. Bu nedenle TRT Forum'da fark ettiğim daha fazla konuşuyoruz. Gelişmekte olan ekonomilerin bir araya gelmesi ve çok kutuplu dünyanın gerçekten savunması gereken bir anlatı oluşturması hakkında. BRICS'ten bahsettiniz. Sizce BRICS bölge ülkelerini dünyaya açan başka bir pencere olabilir mi? Örnek verecek olursak Quad'da tüm üyelerin dış politikaları için etkili bir yapı kurulamadı. Peki BRICS bunu değiştirebilir mi? İki şey var. BRICS'i ve Quad'sı birbirine karıştırmamalıyız. Çünkü her ikisi farklı amaçlara ve tamamen farklı gruplara sahip. Quad daha çok askeri bir yapıda mı şekillendi? Tam olarak değil.
Daha çok belirli bir güvenlik sorumluluğu Evet, güvenlik ve Hint çıkar. Pasifik'teki deniz güvenliği odaklı çıkarlarla ilgilidir. Ama BRICS küresel bir gündeme sahiptir. BRICS gelişmekte olan güçler, gelişmekte olan ekonomiler ve gelişmekte olan dünyanın çıkarlarıyla ilgilidir. Eğer BRICS'in kurulmasını hatırlarsanız, elbette batıdan gelen bir kavram vardı. Ancak BRICS'in temel fikri, küresel finansal kurumları reform etmektir. Özellikle Bretton Woods sistemi, Dünya Ticaret Örgütü, IMF ve Dünya Bankası'nı reform etmek için bir baskı alanı oluşturmaya amaçlamaktadır. İkincisi, BRICS küresel yönetişim sistemini reform etmeyi savundu. Küresel yönetişim mimarisini reform etmek ve daha da önemlisi çok kutuplu bir dünya oluşturmak için küresel güneyin sesinin, yani gelişmekte olan dünyanın sesinin daha iyi duyulmasını sağlamayı amaçladı. Bu bağlamda BRICS ülkeleri tarafından yönetilen bir dünyadan bahsederken, bu dünyanın reform edilmesi gerektiğini gerçekten ele almalıyız. Ve bu reformu başarmak için Batı önderliğindeki yapılar, Amerikan önderliğindeki yapılar ve hala devam eden Bretton Woods mimarisi üzerinde bir baskı alanı oluşturmalıyız. Ve ardından BRICS'in çok kutuplu bir dünyada, dünya yapısını yönlendiren bir güç olarak konuşmaya başlamalıyız. Peki ABD önderliğindeki bir koalisyon ya da ABD'nin kendisi BRICS'i engellemek için bir blok oluşturabilir mi? Çünkü bildiğiniz gibi BRICS aslında Rusya'ya Ukrayna Savaşı sırasında büyük bir yardımcı rol üstlendi. Beklediğimizden daha fazlasıydı bu. Bu yüzden insanlar BRICS'i yakından izliyor ve gelecekte BRICS'in NATO tarzı bir müttefik yapıya dönüşmesini dile getiriyorlar. Buna katılıyor musunuz? Benim bakış açıma göre Amerikan önderliğindeki yapı ciddi krizlere sahip. Bu liberal uluslararası düzen dediğimiz şeydir. Aksi takdirde kurallara dayalı düzeni korumaktan söz etmeyiz. Şu anda mevcut dünya düzenine bakan kurumlar var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler'in kendisi. Farklı, çok taraflı ekonomik forumlar bulunmaktadır. Ancak gelişmekte olan dünya ve yükselen dünyadan gelen asıl mesaj, bu kurumların reform edilmesi gerektiği ve daha iyi bir temsil sağlanmasıdır. Bu nedenle Amerika önderliğindeki yapı kesinlikle stres altında ve kriz içinde. Ancak aynı zamanda şunu sağlamalıyız. Krizleri çözmeye yönelik bir dünya düzeni, farklılıkları kapatmaya ve özellikle gelişmekte olan güçler arasında denge kurmaya yönelik istikrarlı bir dünya düzenine hazırlanmalıyız. Özellikle gelişmekte olan güçler ve yükselen ekonomiler hakkında konuştuğumuzda ciddi miktarda anlaşmazlık ve çatışma bulunmaktadır. Özellikle de Çin ve Hindistan arasında büyük çatışmalar yaşanmaktadır. Bence BRICS aradaki boşluğu kapatmak için bir fırsat. Bu nedenle BRICS sürecini güçlendirmemiz gerekiyor. Bu süreç devam edecek. Bu süreç çok kutuplu dünya mimarisini pekiştirdi ki Hindistan, Çin gibi ülkeler ve Türkiye gibi ülkeler bunu gerçekten görselleştiriyor. Bu nedenle çok daha güçlü bir BRICS'e ihtiyacımız var. Farklı ülkelerden, kıtalardan daha geniş gruplara sahip bir yapı olmalı. Ancak bundan daha önemlisi, aynı zamanda birleşmiş bir küresel güneye ihtiyacımız var. Biliyoruz ki küresel güney henüz tam anlamıyla birleşmiş değil. Hala net değiliz. Dolayısıyla küresel güney birleşik bir siyasi forum olmalı ve birbirleriyle uyum içinde çalışmalı. Bu ülkeler, küresel güneye sponsor olan ülkeler birbirini tamamlamalı, birbiriyle uyumlu olmalılar. Ayrıca küresel güney sürecine kimin liderlik edeceğini de konuşmalıyız. Bu birleşik bir liderlik mi olacak, yoksa paylaşılan bir liderlik mi? Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerin küresel güneyde paylaşılan bir liderlik istemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu doğru. Hindistan ve Türkiye gibi ülkeler yükselen ekonomik güçte ve gelişmekte olan dünyada paylaşılan bir liderlik rolünden daha fazla. Ve bence bu gelişmekte olan dünyanın çıkarlarına hizmet eder. Dediğiniz gibi Rusya ve Çin gibi ülkeler BRICS'te varlık gösteriyor. Fakat toplumlar Hindistan gibi güçlü BRICS ülkelerini pek fazla göz önünde tutmuyorlar. Peki Türkiye ve Hindistan'dan da bahsettiniz ve ikili ilişkilerin BRICS içerisinde güçlendirilmesinin önemine değindiniz.
ve bu ülkeler hatırı sayılır şekilde üretim kabiliyeti ve potansiyeline sahip. Türkiye ve Hindistan'ın gelecekteki ilişkileri sizce nasıl gelişecek ve değerlendirilecek? Öncelikle Rusya ile ilgili yorumumu tamamlamama izin verin. Önceki soru olan Hindistan ve Türkiye konusuna ardından geçeceğim. Bence Rusya'nın Çin ve Hindistan gibi BRICS üyelerine ihtiyacı var. Bu tarihteki herhangi bir dönemden daha fazla ortaya çıktı. Ve bu durum Rusya'nın Ukrayna ile savaş kararından sonra bence Rusya küresel arenada oldukça ciddi şekilde izole edildi. Bu aşamada Rusya'nın yükselen ekonomilerin desteğine ihtiyacı var. Dolayısıyla Rusya'nın BRICS ve BRICS Plus mimarisine ihtiyacı var. Bu nedenle Rusya'nın çıkarı sadece Çin ve Hindistan'la değil, aynı zamanda Türkiye gibi yükselen bir ekonomiyle de bağlantıda kalmaktır. Evet, şimdi Hindistan ve Türkiye ile ilgili ikinci sorunuza geri dönersek, bence Hindistan ve Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel düzeyde oynayacak büyük bir sorumluluğu var. Hindistan bağlamında her ne kadar Hindistan'ın dış politikası dünyadaki belirli bölgelere, özellikle Asya bölgelerine veya küresel güneyin bazı bölgelerine sınırlı olsa da, ancak Hindistan'ın ekonomideki trendlere bakarsak, şu andaki başbakanın yönettiği aktif dış politika doğrultusunda, Başkan Narendra Modi'nin liderliğinde Hindistan'ın dış politikası ve güç olma yolu oldukça iyi bir rotada ilerliyor. Hindistan bir dünya gücü olarak ilerliyor ve bu durum yükselen dünya ekonomileri ve gelişmekte olan ülkeler arasında dikkatle not edilmelidir. Benzer şekilde Türkiye hakkında konuşacak olursak, Türkiye hakkında güçlü hislerim var. Ve bence Türkiye ilerici bir yol izliyor. Doğru yönde, istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Gerekli reformları gerçekleştirme konusunda olumlu adımlar atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çatışmaların nasıl çözülebileceği ve savaşların nasıl durdurulabileceği konusundaki görüşlerini sıkça duyuyoruz. Ve bu bağlamda Türkiye'nin daha büyük bir rol oynaması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye, Avrupa ve Asya arasında bir köprü konumundaki bir ülkedir. Ve Türkiye'den daha büyük bir rol bekliyoruz. Sadece güvenlik alanında değil. Bu çatışmaları ve savaşları durdurmak için değil. Aynı zamanda insani kalkınmaya yönelik olumlu bir rol oynayarak savaşların getirdiği yıkımların yeniden inşasında rol almalı. Ayrıca gelişmekte olan dünya için destekleyici bir rol oynamalıdır. Bu yüzden hem Hindistan hem de Türkiye bu rolü üstlenmek için çok özel bir konumda. Bu nedenle Hindistan ve Türkiye arasında şu anki ilişkilerin ötesine geçerek daha büyük ve daha iyi bir ilişki hedeflemeliyiz. Hindistan ve Türkiye ilişkileri mevcut durumdan daha fazla geliştirilmeli. Anlıyorum. Şimdi bölgeyle ilgili son soruma gelecek olursak, özellikle Hint-Pasifik bölgesine dair özel bir sorun var. Asya Pasifik'te dış politikalar hakkında çok farklı sesler söz konusu ve elbette en başta Hindistan ve Çin arasındaki bazı farklılıklar göze çarpıyor. Bölgedeki dış politikalar şu anda tamamen farklı bir şekilde ilerliyor. Peki BRICS ve diğer yeni işbirlikleriyle birlikte bölgenin gelişebileceğini düşünüyor musunuz? Yoksa Trump yönetimi altında Hindistan ve Çin arasındaki ilişkilerin daha da kötüleşeceğini mi düşünüyorsunuz? Sanırım bu konuda son vurgunuza yorum yapabilirim. Öncelikle, Batı'nın özellikle her zaman Çin ve Hindistan'ın birbirleriyle mücadele etmesini sağlamaya çalıştığını belirtmek gerek. Hatırlarsanız aslında Trump Çin ile sorunlar yaşamıştı, ancak aynı dönemde Kuzey Kore ve Başbakan Narendra Modi ile de iyi ilişkiler Evet, yaşadığını bu görmüştük. Trump yönetiminin Amerikan dış politikasında uygulamaya çalıştığı şeydir. Yeni ABD, ülkelerle kendi ikili ilişkilerini geliştirmek istiyor. Bu nedenle Trump, bu ülkelerin çoğuyla ikili düzeyde etkileşim kurmayı tercih ediyor. Belirttiğiniz gibi, Trump'ın Kuzey Kore lideriyle konuşması, Çin liderliğiyle doğrudan konuşması, Donald Trump'ın Hindistan liderliğiyle doğrudan konuşması. ABD daha çok ikili odaklı bir dış politika etkileşimi istiyor. Bu nedenle Hindistan ve Çin'in BRICS gibi bir forumda veya BRICS Plus mekanizmasında bir araya gelmesini istemiyor. Hindistan ve Çin'in bir araya gelip gelişmekte olan dünyayı desteklemesini gerçekten istemez. Ve bu Trump'ın görmek isteyeceği bir şey değil. Çünkü Trump bir iş insanı. O iş odaklı bir liderdir. Ve görmek isteyeceği şey gelişmekte olan dünyanın bölünmüş kalmasıdır.
Bu Amerikan çıkarlarına uygun bir durumdur. Bu durumu garanti altına almak ister. Ancak şunu söylemeliyim ki hem Çin hem de Hindistan bu dönemde de birbirleriyle mücadele etme eyleminde. Çünkü bunlar dünyanın iki büyük nüfuslu ülkesi ve kendi politikalarını geliştirmek zorundalar. Eğer Çin'in çıkarlarından ve Hindistan'ın küresel çıkarlarından bahsedecek olursak, bunlar birbirine çok benzer. Belki de aynı. Çin'in çıkarı daha fazla enerji kaynağı bulmaktır. Hindistan'ın çıkarı da daha fazla enerji kaynağı bulmaktır. Çin, küresel güneyin lideri olmak istiyor. Hindistan da kendini küresel güneyde lider bir güç olarak görmek istiyor. Bu nedenle Çin ve Hindistan arasında kimlik siyaseti ve kaynak siyaseti var. Ki bu onların kaçınamayacağı bir durum. Ancak bunu söylerken hem Çin hem de Hindistan'ın şunu fark etmesi gerektiğini düşünüyorum. Artık bir çatışmaya girmemeleri ve bir bölünmeye yol açmamaları. Bunun yerine daha geniş küresel çıkarlarına odaklanmaları gerektiğini anlamalıdırlar. Gelişmekte olan dünyanın birleşmesi gerektiğini kavramalıdırlar. Çünkü bu hem Çin hem de Hindistan'ın çıkarınadır. Çok kutuplu bir dünya mimarisi oluşturmak için çalışmaları gerekir. Bu sayede gelişmekte olan dünyada Çin ve Hindistan küresel meselelerde daha güçlü bir ses sahibi olacaktır. Bu nedenle hem Çin hem de Hindistan BRICS Plus mimarisini desteklemeli ve Türkiye'nin de bir noktada BRICS Plus oluşumlarına katılmasını memnuniyetle karşılamalıdır. Profesör Panda, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.